abone ol. Arkadaşlar merhaba, hepinize bir Batum sabahından günaydın. Dün birazcık dolaştık, şimdi devam edeceğiz ama öncesinde birazcık size hosteli göstereyim. Bakın ben burada kalıyorum, bu kanepede kalıyorum. Bu kanepe en ucuz noktası 23 lari, yani yaklaşık ne kadar oluyor? 350 lira, o da dolar olarak hesaplarsak yaklaşık işte 8 dolar 9 dolar civarı. Böyle çalışacak rahat bir masası var. O yüzden seviyorum bu masa kısmını. Hoş oluyor. Özellikle kurguda ve diğer noktalarda. Azerbaycan ve Türkiye. Merhaba. Tolga abinin kanalına abone olalım. Abi Teşekkür seni ederim. çok seviyorum. Ay canımsın ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bakın mutfak bu şekilde dostlar. Şöyle de bir masa var. Öyle. Şimdi yavaş yavaş dışarı çıkıyoruz. Evet. Dün beraber bir miktar gezdik. Gezerken şunu fark ettim. Genel olarak işte şehir böyle eski Osmanlı'dan bazı camiler, Sovyet döneminden binalar, kendi 19. yüzyıl aydınlanmasından binalar, bütün bunların karışımıyla oluşmuş. Batum genellikle bir ticari bölge ve burada özellikle Batı'nın 18. yüzyıldan itibaren kolonileşme sürecinde bir liman olmuş. O yüzden de bütün bunların karışımını taşıyor. Şimdi navigasyona küfredeceğim, o olacak. Yani 10 dakika ters gitmişiz. Allah'tan çok sıcak değil arkadaşlar. Serin. Yani böyle çok sıcak gözüküyor. Güneşli ama böyle tatlı bir rüzgar da var. Ama ters gitmişiz. Navigasyona baktım. Böyle düzeltmeye de çalıştım 2-3 kez. Bazen yapıyor bunu. En mantıklısı insana güvenmektir. Sordum buradaki Gürcü dostlara. Onlar da tarif ettiler. Şimdi geçiyoruz karşıya. Biraz ters gelmişiz. Olur böyle. Olur böyle. Pozitif olmak lazım her zaman. Evet, şehir özellikle 2000 sonrası yapılanmaya başlamış. Hala da bu yapılanma devam ediyor. Görüyorsunuz. Böyle daha önceleri biraz çamur içerisindeymiş. Bakımsızmış. Sovyetlerin son döneminde ister istemez Sovyetler Birliği de dağılmaya doğru bu noktalara gereken özeni gösterememeye başlamış. Biliyorsunuz özellikle 60'tan 70'ten sonra durum böyleydi. Umarım buradaki ses çok yükseldi. Sesimi alabiliyorsunuzdur. Genellikle burada çok fazla farklı kültürlerden insanlar var. İşçiler var. Tiflis'te de öyle ki keza ilk kaldığım koğuş bir koğuş sistemi gibi diyeyim, yani öyle söyleyeyim. Hostel işçilerden oluşuyordu. Şimdi biraz daha gezginler, daha farklı bir insan tipolojisinin olduğu bir hosteldeyim. İşçi arkadaşlar da var. Georgie var. Çok tatlı. Bir aşçı. Belki akşamleyin olursa sizleri onunla da tanıştırırım. Şu anda yoktu. Sadece Azerbaycanlı dostum vardı. Böyle arada bir onunla sohbet ediyoruz balkonda. Bayağı derin konulara giriyoruz. Onun özeli olsun. O yüzden de burada bahsetmeyeyim. Çok güzel sohbetler ettik. Hindistanlı bir arkadaşım var. Maalesef sabah çıktı çoğu. Sabah çıktılar. O yüzden de onlarla sizleri tanıştıramadım. Azerbaycanlı arkadaşımı en azından günlüğe, bu YouTube günlüğüne kattık. Şu arabalar benim çok hoşuma gidiyor. Çok şirin geliyor bana. Bir gün fırsat bulduğumda belki alırım. Benim hala ehliyetim yok dostlar. Ben araba kullanmayı sevmem. Yani erken yaşta baba kaybı genellikle bence araba sevgisinin böyle sol tarafınızda bir baba figürüyle çok alakası var. Araba kullanırken sol tarafınızda özdeşim kurduğunuz bir baba figürüyle alakası var gibi gözüküyor bana. Tabii bir sürü farklı nedeni de vardır ama genelde insanlar arabayı severler. Benim arabalara karşı hiçbir ilgim yok. Hiç ehliyet almak istemedim. İmkanım olduğu zamanlarda böyle bir talebim ya da isteğim yoktu. Arabaya karşı bilmiyorum. Yani böyle antipatim de yok. Ama
Ben ilginç bir biçimde bisiklet severim dostlar. Bir bisikletim vardı. Son 3-4 yıldır maalesef bisiklete çok binmiyorum. Hatta hiç binmiyorum. Ama özlemedim değil. Yani böyle bu yolculuk bizi Vietnam'a kadar götürürse, biliyorsunuz hedef o. Vietnam'a kadar götürürse ve orada böyle güzel bir iş sahibi olup da bir miktar hayatı düzenleyebilirsek, Allah kısmet ederse bir şekilde orada yeniden bir bisiklete kavuşmak istiyorum. Bakın bu Courtyard yine genellikle internette de baktığınızda görülmesi gereken noktalardan bir tanesi olarak söylüyor. Batum bildiğiniz gibi bir liman şehri, bir kıyı şehri. O yüzden şimdi birazdan sahiline, kıyısına doğru geleceğiz. Böyle şekilleri görüyor musunuz dostlar? Postmodern mimari, artık yeni şehir yapıları, dev şehir yapıları klasik dikdörtgenler prizmasını aşıyor. Teknik buna izin veriyor. Uzun zaman 20. yüzyıl boyunca dikdörtgenler prizması şeklindeki binalarda oturduk. Şimdi artık özellikle şirketlerin, yani burjuvazinin binaları, egemen sınıfların binaları, tüccar kesimin binaları artık bu şekilde yapılanmaya başladı. Bu demek oluyor ki her zaman ilk yenilikler egemen sınıflara, dünyanın eşitsizliği maalesef, egemen sınıflara hitap eder. Önce yeni teknoloji, yeni cep telefonu, daha çok bu yeni teknolojiyi, yani bize ulaşan yeni teknoloji mutlaka öncesinde ya ticareti kolaylaştırıyordur ya ham madde sağlayan, mesela James Watt su buharı, 18. yüzyılın sonu yanlış hatırlamıyorsam, James Watt su buharı, bu teknoloji, yeni çıkan teknoloji önce ham madde ya da askeri nedenlerle çıkar, sonra halka ulaşır. Bu maalesef henüz böyle. Belki gelecek kuşaklar daha akıllıca dünyayı kullanacaklar. Sonuç olarak yeni binalardaki bu değişimi görüyoruz. Bu demektir ki bir süre sonra, belli bir zaman sonra binalar artık bu şekilde yapılanacak. Çünkü teknoloji buna izin verir. Sanatta mimari en zor değişen, yani en statik ucu sanatlardan bir tanesidir. Neden? Çünkü bir ressam bir kahveyle resim yapabilir. Parasız kaldığında tuğladan, çeşitli çiçeklerden, ki orta çağda da öyleydi, boya üretebilir. Parasız kaldığında da sanatını bir noktaya kadar icra edebilir. Ama mimari öyle değildir. Mimari tam anlamıyla kapitalizmle iç içedir. Ticaretle iç içedir. Öyle olunca da mimarlıktaki değişim, yapının değişmesi, sistemin değişmesi, kültürün değişmesiyle oldukça paralel. Mimari en tutucu sanatlardan biridir. O yüzden 100 yıldır dikdörtgenler prizması içerisindedir her yer. Renklenmedi. Şimdi postmodern yapılarla 1970'lerden beri, önce sanatta başlamıştı bu Art Deco ve benzeri. İşte bu daha çok İspanya'da görülen Art Deco ile birlikte 70'lerde zaten mimaride bunun izleri görülüyordu. Şimdi artık Bakü'ye kadar ulaştı. Yaklaşık bir 50 yıl, 100 yıl sonra daha fazla yaygınlaşacak ve gelecek bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi bu şekilde böyle binalarla kurulu olacak gibi gözüküyor. Bakın burada bir sirk var. Bu sirke gidilebilir arkadaşlar. Çünkü anladığım kadarıyla hayvan yok. Umarım yoktur. Çünkü hayvanların sömürüldüğü bir sirke ben gitmem. Hayvanat bahçesine o yüzden gitmiyorum. Gezdiğim şehirlerde hayvanat bahçesi var. Ama bunu tercih etmiyorum. Fakat insanların öne çıktığı bir afişleri vardı. Denenebilir. Neden gitmiyorum sirke, yani hayvanların olduğu sirke? Çünkü o gördüğünüz bize güzel gelen ya da hoş gelen insansı hareketleri yapabilmeleri için çok ciddi bir cezalandırma sürecinden geçiyor. Keza hayvanat bahçesi de zaten
18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başı. O dönemlerde insanat bahçesi vardı arkadaşlar. Araştırın bunu. İnsanat bahçesi. Avrupa'da. Yani Afrika'dan sömürülen insanlar aynı zamanda oralarda böyle yapay bir akvaryum gibi onların alanları oluşturularak demirlerin içerisinde halka sergileniyordu. İnsanat bahçesi ile hayvanat bahçesi arasında bence çok büyük bir fark yoktur. Gidip de onu kendi yaşam alanından kopartıp da kilometrelerce ötede bambaşka bir iklimde ne kadar muhteşem olursa olsun bu bana birazcık ters geliyor. Ve ben bu sektörü beslemek istemiyorum. Beslemedim de şimdiye kadar. Ben böyle sektörler içerisinde seçim yapan bir insanım. Size de bunu tavsiye ederim. Görüyor musunuz? İnsanlar voleybol oynuyorlar. Plaj voleybolu. Batum Bulvarı'nda devam ediyoruz arkadaşlar. Burası Batum Bulvarı'ymış. Güneşlenen insanlar var. Bakın plaj var burada. Ya ben çok büyük bir hata yaptım. Evde unuttum mayomu. Herhalde alacağız burada bir tane. Şuranın bir denizine baksak mı ya? Hadi gelin bir bakalım dostlar. Plaj taşlık genel olarak. Görüyorsunuz. Ama taşlar çok böyle ayakları acıtan cinsten gözükmüyor. Yine de zannedersem kum sizin için de daha rahattır. Benim için öyle. Kum plajı genellikle tercih ediyoruz. İnsanlar bu şekilde denize giriyor dostlar. Şimdi göstereyim size. Su bulanık ama tahmin ettiğim kadar, yani Karadeniz'de açıkçası ben biraz daha dalgalı bir deniz beklerdim. O kadar değil. Bakın Batum'un özellikle kıyı kesiminde her noktada böyle inşaatlar görüyorsunuz. Oldukça uzun ve büyük. Babil kulelerini andıran inşaatlar. İncil'de okursanız eğer Babil kulelerinin hikayesi, Babil Kulesi'nin hikayesi ilginçtir dostlar. Ve hakkında bir sürü de edebiyatta Babil Kulesi ile ilgili anlatı vardır. En bilinen anlatılardan birisi şudur. Topluluk Allah'a isyan edercesine, Tanrı'ya isyan edercesine büyük bir kule dikmeye başlar. Hedefi onun katına ulaşmaktır. Fakat bunu başaramazlar çünkü Babil Kulesi yıkılır. Ve hatta İncil'de yıkılsın Babil kuleleri diye böyle büyük bir paragrafla, Babil Kulesi yıkılsın, Babil Kulesi diye böyle bir paragrafla anlatısı da vardır. Ve daha sonrasında insanlara verilen ceza şudur: bölüklere ayrılacaksınız, bölüneceksiniz dillerinizle. Ayrı ayrı dillerde olacak ve birbirinizle hiçbir zaman anlaşamayacaksınız diye bir ceza gelir. Şunu diyebilirsiniz, artık İngilizce konuşuluyor. Rusça çok geniş bir coğrafyada ortak dil. Arapça farklı Arap topluluklarını, farklı kabileleri birleştiriyor. Çeşitli diller bir şekilde ortaklaşıyor. Ancak şöyle bir gerçek de var dostlar. Her ne kadar çeşitli diller ortaklaşıyor olsa da dil aynı zamanda maddi kültürü etkiler. Çünkü kültürü etkiler. Kültürün birincil şekillendiricisidir.
Maddi kültürü dil şekillendirmez. Maddi kültür dili şekillendirir ama dil de insanı şekillendirir. O nedenle dil ayrımı sadece bir ortak dili öğrenerek, bir İngilizceyi öğrenerek ya da bir Rusçayı öğrenerek halledilebilecek bir konu değil. Aslında Babil Kulesi pasajı, İncil'de geçen Babil Kulesi pasajı kültür ayrımının, bu ayrımın göstergelerinden bir tanesi. Tabii bu ayrım bizi düşmanlığa ya da faşizme itmemeli. Birbirimizi tanımalı. Farklılıklarımızı kabul etmeli. Kendi sahip olduğumuz güzellikleri diğerlerine egemen kılmamalı. Onların da güzelliklerinin olduğunu görmeli diye düşünüyorum insan. Aksi takdirde bana şey gibi geliyor. Yani sadece kendi kültürünü savunup da kendi kültürünün mükemmel olduğunu, diğer kültürler hakkında böyle falan diye gülen, dalga geçen insanlar aşağılık kompleksine sahip insanlar gibi geliyor bana. Bu güzelliği, bu çeşitliliği göremiyorlar, hırslılar. Ama aslında bunun nedeni güç istenci. Çünkü aşağılık kompleksine sahipler ve kendilerini aslında güçsüz hissediyorlar. Var olmak, en üstte olmak istiyorlar. Bu en üstte olma kaygısı aslında tam ters bir biçimde kendi aşağılık kompleksinin de habercisi oluyor. Hiçbirimiz kurtulamayız aşağılık kompleksinden bu arada. Onu da söyleyeyim. Yaşamın temel komplekslerinden bir tanesidir bu. İşte Alfred Adler'in, öncesinde Freud'un bu konuda ciddi çalışmaları var. Okuyun. Ancak öyle aşağılık kompleksinden kurtuldum ayakları falan, öyle biri varsa çevrenizde emin olun ki en derin aşağılık kompleksine sahip olan odur. Hemen alarm versin size bu durum. Fakat güzelliklere odaklanarak, çeşitliliklere odaklanarak başka bir ruh haline doğru kendimizi yapılandırabiliriz, inşa edebiliriz. Dil, az önce söylediğim kültürü inşa ettiği gibi kendisini de, insan kendisini de dille inşa eder. Önce dili temizlemek gerekir. Dili küfürden arındırmak gerekir. Cinsiyetçi küfürden arındırmak gerekir. Aksi takdirde manipüle oluruz. Aksi takdirde köleleşiriz. Hiç farkında olmadan hem de kendimizi özgür zannederken, çok güçlü zannederken bir bakarız köle olmuşuz. Kadim olan bütün inançlar, hangi coğrafyaya bakarsanız bakın, ister İslam'a, ister Horasan dervişlerine, ister Azizlere, bunların hepsinde dil oruçları vardır arkadaşlar. Dil oruçları. Bu tip şeyler tabii kayboldu gitti. Kaybolup gittiği için de maalesef bizi şekillendiren dil o tip hırslara, o tip üstünlüklere sebebiyet veriyor ve aşağılık kompleksinin belki de en derinleştiği zamandayız. Arkadaşlar bu yol 4 kilometre ve ben bu yolu yürüyeceğim. Normalde dışarı taraftan bir taksi tutabilirsiniz ama bende para yok. Ve olmadığı için de sorun değil, daha iyi. Bacaklarım güçleniyor. Biraz kilo veriyorum. Tekrar kendime geliyorum. Çok uzun zaman oturmuştum Mersin'de. Allah, su gördük çok şükür. Şuraya bir geçelim dostlar. Ah, çok şükür. Bu sıcakta çok iyi geldi. Bakın buradan arkadaşlar kuşlar da içiyor. Onlara birazcık destek atalım değil mi? Şöyle biraz destek atalım. Muhteşem. Evet, Gürcistan'da bunu çok sevdim. Her yerde bedavaya su içilebilecek noktalar var. Batum'da da var, Tiflis'te de vardı, Borjomi'de de vardı. Pek çok parkta. Bunu koruyorlar. Ah, bu güzel. Handmade. El yapımı hanımefendi yapmış. Saturday and Sunday. Cumartesi ve pazar günleri arkadaşlar. Hanımefendi buradaymış. Bakın sadece 5 liraya bu el yapımı çok güzel çantalardan alabilirsiniz. Kesinlikle çok hoş ve çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Şimdi diğerlerine bakıyorum. This my handmade. Handmade. Again, these are handmade. You made it. Да, вот это все. Wow, wow. But you are so beautiful. You are so beautiful. Все, у меня тут всего. What is your name? My name is Lilena. Lilena, like poet. Like poet. Lilena. Wonderful. Wonderful. This stone agate.
Ah, perfect. How much is it? How much lari? 5 lari. 5 lari again. Sadece 5 lari arkadaşlar. And this stone. This is stone. Си, Hı. ракушка. Yes, yes. Bakın denizden çıkarmış ve kendisi delerek işliyor. Bunlar plastik değil arkadaşlar. Apple tree. Apple tree. Bakın bu da elma ağacından yapmış kendisi. Bye bye. Thank you. Thank you. Bu hoş hanımefendiyle birazcık sohbet ettik. Genellikle cumartesi ve pazar günleri buradaymış arkadaşlar. Sıcak olmaya başladı bu arada. Güneş tam tepemizde. Biraz yanıyoruz. Güneş iyidir ama hayat verir. İlk tanrımızdı dostlar. İnsanlığın ilk tanrısı güneş. Çok da yanılmış sayılmazlar. Her şeyin var eden aslında bir yandan. Ona inanmışlar uzun zaman. Yürümeye devam ediyoruz dostlar. Oldukça uzun ve büyük bir park. Bakın şöyle görüyorsunuz. Batum nüfusu 160 bin, 170 bin o civarlarda. O yüzden de çok kalabalık değil. Bugün pazar olmasına rağmen çok kalabalık değil. Bu güzel parklar henüz alışveriş merkezi olmamış. Umarım da olmaz. Biliyorsunuz artık dünyada son 20-25 yıldır parkları alışveriş merkezi, işte şu bu yapmaya çalışan pek çok azınlık gruplar var. Ve maalesef yönetimler bunların, bu tüccarların, bu paraya tapanların elinde. Amerika'da öyle, çoğu yerde öyle dostlar. Her yerde diyebiliriz belki de. Ama pek çok yerde öyle. O yüzden de bu park umarım böyle bir kazinoya, bir süre sonra, atıyorum 15-20 yıl sonra kazinoya, alışveriş merkezine, şuna buna çevrilmez. Bu azınlık gruplara uyanık olmak lazım. Halk olarak. İyi kandırırlar. Her türlü teknolojileri var. Dili, beyni manipüle ederler. Bunun için okumak, bilimle uğraşmak, felsefeyle uğraşmak, sanatla uğraşmak, kendini olabildiğince aydınlatmak lazım. Başka türlü zaten bir diğer insandan da ayrılamazsın. Tüketimle, kazandığın parayla, arabayla, sahip olduğun evle aynı fabrikanın içerisinde olursun. Sadece biçimin değişir ama beynin aynı fabrika içerisinde olur. O yüzden de bu azınlık grupların tanımlamalarını, dillerini, kültürlerini, inanç yapılarını terk edip kendi bağımsız noktana ulaşman lazım deyip şu güzel parkı size gösteriyorum. Kendi özgürlüğünüz ve bağımsızlığınız için dostlar, bir şekilde kitaba, sanata, bilime ilgi göstermek lazım. Sadece internetten öğrendiklerinizle kalmamak lazım. Benim söylediklerimi araştırmanız, doğru mu değil mi, her kimi dinliyorsanız. Bu önemli bir nokta. Google Scholar'ı öneririm. Akademik çalışmalar vardır. Orada birbirleriyle çatışan farklı çalışmalar vardır. Bir düşüncenin farklı düşüncelerini mutlaka okuyun. Hemen karar vermeyin. Böyle düşünce kanaat önderlerinizi yıkın. Diğerlerini de dinleyin. Kanaat önderi takip etmek de tehlikelidir. Güvenemezsin bu dünyada çünkü. Ne kadar bilimle iç içe, ne kadar felsefeyle iç içe bilemezsin. Görüyorsunuz dostlar. Bu parkın ardında binalar başlıyor. Çok güzel bir park yapmışlar.
Bildiğim kadarıyla akşamları burada ışık gösterisi de oluyor. Bakın şurada ağaçları görüyorsunuz. Küçük bir orman oluşmuş resmen. Ona dokunmamışlar. Şarabımızı aldık buradan. Şimdi şöyle çıkmaya çalışıyorum. 4 kilometrelik yolun neredeyse tamamını geçtik arkadaşlar. Son 500 metre. Böyle parkın içerisinden çıktığınız anda denizle karşılaşıyorsunuz. Bakın şurada bir plaj var. Çok güzel bir plaj. Az önce plaja gitmiştik zaten. Gerçekten de güzel bir Batum günü. Güneşli. İnsanlar dolaşıyor. Denize giriyor. 4 kilometrelik bulvar yürüyüşümüzün sonuna doğru geliyoruz dostlar. Şimdi devam ediyoruz. Bulvar yolunda böyle spor alanları var. Sürekli olarak insanlar spor yapıyorlar ve bakın gerçekten de ağırlıklar var. Görüyor musunuz? Hani buradaki belediye mış gibi yapmıyor ya da sadece yaşlar için düzenlemiyor. Böyle ağırlık noktaları koymuşlar. Bildiğiniz bir çeşit body salonuna dönüşmüş olay. Hatta şöyle bakın aletlere bir bakalım tek tek. Öncelikle buraya bakalım. Bakın burada ağırlıklar var. Ağırlıklar zincirli bir biçimde. Şu şekilde konmuş ağırlıklar. Görüyor musunuz? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet, burada da insanlar spor yapıyor ve çeşitli noktalarda yine ağırlıkları görüyorsunuz. Batum Bulvarı'ndan bu uzun yürüyüşümüz, yaklaşık 3-3,5 kilometrelik yürüyüşümüz yavaş yavaş heykele doğru devam ediyor. Son 400-500 metre olduğunu söylüyor navigasyon. Navigasyon düzeldi ve şimdi bakabiliyoruz. Oldukça sıcak bir gün. Hafif esiyor, rüzgar var. Bu çok güzel. Böyle Akdeniz gibi düşünmeyin. Türkiye'nin Akdeniz bölgesi gibi düşünmeyin. Güneş güçlü. Fakat çok aşırı yakmıyor. Hafif bir rüzgar ona eşlik ettiğinde de tatlı bir yaz gününden devam ediyoruz. Ünlü Ali Nino heykelindeyiz. Bu heykelin hikayesi şöyle. Normalde Ali ve Nino adlı bir roman. Azerbaycanlı yazar. Ama hangi yazar olduğu tam olarak bilinmiyor. Ve bu yazar, şöyle devam edelim. Ali ve Nino adlı bir roman yazıyor. Bu romanda Nino bir Gürcü kızı, Ali ise Azerbaycan'dan bir Türk erkek ve bunların aşkı. Fakat bir türlü birleşemiyorlar. O dönemde tam böyle 1918-19 işte bu bölgenin oldukça karışık olduğu, bir yandan İngiltere'nin devrede olduğu, bir yandan Osmanlı, bir yandan daha sonra Sovyet rejimi, böyle bir karışıklık sürecinde ayrı düşüyorlar. Ve daha sonra Azerbaycan'dan bir yazar, dediğim gibi yazarın kim olduğu tartışılıyor arkadaşlar. 1920'ler civarında, 20'lerin başında bir kitap, yani onların hikayesini kitaba aktarıyor. Daha sonra 1930'lara gelindiğinde bu kitap yayınlanıyor ve özellikle 70'lerin başında
farklı dillere çevrilmeye başlanıyor. Ve Ali ve Nino'nun hikayesi bir efsane olmaktan çok, daha doğrusu gerçeğe dayanma ihtimali tabii ki yüksek. Bir şekilde kitaplaşıyor. Kitaplaştıktan sonra da bu heykel, size göstermiş olduğum heykel yapılıyor. Yani olayın gerçeği bu. Ben bunu nereden öğrendim? Ali ve Nino adlı kitabın özeti, akademik metinler içerisinde özeti var. Olay dediğim gibi çok yüksek ihtimalle gerçek ama kitabın yazarı da bilinmiyor. Ben bu noktayı anlatırken aynı zamanda kitabı da sizlere şöyle bir üst köşeye koyacağım. Okumak isterseniz Türkçe'ye de çevrilmiş durumda. Numaralı koltuğumuza geçtik. Şimdi bekliyoruz. 10-15 dakika sonra başlayacağını tahmin ediyorum. Evet, yukarıya doğru bu yaklaşık 6-7 yaşındaki kız çocuğunu gönderdiler. Çok mutlu. Görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir görüntü ve aynı zamanda en hoş sahnelerden bir tanesi. İkinci bölüm başlayacak. İlk bölüm bence hoştu, güzeldi. Özellikle ben biraz daha bu sanatsal aktivitelerin daha çok sevdim. Özellikle kitapla ilgili olan ve akrobatik kısma daha çok bayıldım. Hanımefendilerin burada çeşitli akrobatik süreçler devam ettirdiği, öyle söyleyeyim, kelimeyi bulamadım. Bunlar çok hoştu, çok güzeldi. Şimdi ikinci bölüm başlıyor.
çıkarttılar beni dostlar. O yüzden birazcık terledim. Belki fark etmişsinizdir. Maalesef çekemedim çünkü yalnızım. Gösteriye böylelikle katılmış olduk. Az önceki arkadaşlardan bir tanesi, palyaço arkadaşlardan bir tanesi beni seçti. Hoştu, güzeldi. Ağızlarında tuttukları bıçakta kalacaklar arkadaşlar. Ağızlarında tuttukları bıçak. Şimdi hava karardı, görmüş olduğunuz gibi. Gösteriden çıktık. Bence güzel bir gösteriydi. Özellikle akrobatik hareketler çok hoştu. Bilmiyorum, canlı olarak izlediğinizde tabii farklı oluyor. Yavaş yavaş bugünü sonlandıralım. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yapın. Bunlar kanal için önemli. Yola devam edeceğiz. Birkaç gün daha Batum'da olacağımı tahmin ediyorum.